Merhaba, ben Profesör. Çin'den aldığımız IP kameranın uzun kullanım raporuyla karşınızdayım. Bizde bu cihazın bir benzerinden zaten vardı. Yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz bu cihazı. Aslına bakarsanız tamamen birebir aynı, sadece kullandıkları uygulama farklı bu cihazların. 2-3 tane daha aldık ve bunlarla bir ekosistem yaratacağız ve halihazırda kullanmış olduğumuz cihazla ilgili de raporumuzu biraz sonra izlemiş olacaksınız. Bunu kenara koyalım. Öncelikle Çin'den bir IP kamera alırsanız içinden ne çıkıyor buna bir bakalım. Pat pata sarılı olarak kutunun içinden ilk olarak bir kullanım kılavuzu geliyor. İlk defa bir IP kamera kuracaksınız. Bu biraz zor olabilir. Buradaki yazanları harfiyen yapmanız gerekir. Bir adım atlarsanız kameranın kurulumu güme gider. Tekrar denemeniz gerekir. Evet, içinden bir bağlantı aparatı çıkıyor. Bunu isterseniz duvara, isterseniz tavana monte edebiliyorsunuz ve burada IP kamerayı takacağınız bir tripod girişi de mevcut. Bunu da istediğiniz açıyla ayarlayabiliyorsunuz. Yine duvara monte etmek isterseniz bunun için bir vida ve dübel seti geliyor. Şarj etmeniz için gereken bir micro USB kablo geliyor. Her zaman iş yaparken kullanabileceğiniz ufak, minnacık, benim küçük parmağım kadar bir yıldız tornavida geliyor. Kameraya bakalım. Evet, gördüğünüz gibi elimizde halihazırda kullandığımız cihazın birebir aynısı. Dediğim gibi sadece kullandıkları uygulamalar farklı. Kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Kutumuzu kenara koyalım. Bu cihazlar pille çalışıyor. Hemen şu yeni gelenin arkasını açalım. Bunlar bildiğimiz pillerden değil, 18650 denilen ve şarj edilebilir, çok uzun süre kullanılabilen, hatta cihazları bir telefonun bataryası kadar kullanım imkanı sağlayan piller. Bunlar epey büyük piller, bakın gördüğünüz gibi. Bunların bir tanesi 2600 mAh, yani 5200 mAh'lik bir kapasitesi oluyor bu kullanacağımız cihazın. Bunun yüksek güç tasarrufu modu var. Sadece hareket algıladığında çalışıyor ve hareket algıladığında çalıştığı için de ve sadece insan hareketi algıladığında çalışıyor. Bu hareketi algıladığında çalıştığı için de oldukça az pil tüketiyor. Yani 6 ayda bir şarj edebilirsiniz eğer sadece güvenlik amacıyla kullanacaksınız. Ama çocuk takibi için, bebeğiniz varsa ya da evcil hayvanınız varsa onları takip etmek için kullanabileceğiniz güzel bir cihaz. Uygulama üstünden internete bağlıyorsunuz. Kendi evinizdeki cihazınızı da uygulama üstünden takip edebiliyorsunuz. İsterseniz üstünde açma kapama, şöyle göstereyim. Açma kapama tuşu var. Micro USB girişi var. Bir adet SD kart girişi var. Reset butonu var ve bu şekilde bir hoparlör var üstünde. Bu hoparlör hem cihaza ses vermenizi, üstündeki mikrofonla da cihazdan ses almanızı sağlıyor. Şimdi isterseniz bir uygulamaya geçelim. Uygulamada neler var bir de onu görelim. Evet, bizim daha önceden kullanmış olduğumuz cihazın kullanmış olduğu aplikasyon, bir yandan da ekran kaydı alayım sizlere göstermek için. Tusi isimli uygulama. Buna tıklıyoruz. İstersem sesimi gönderebilirim. Siz şöyle kamerayı görün. İstersem sesimi gönderebilirim uygulamadan. İstersem daha önceden kaydedilmiş, daha önceden bu kameranın yakalamış olduğu görüntüleri, SD karta kaydedilen görüntüleri izleyebilirim. Sahne değiştirebilirim. Sahneden kastımız burada ışıkla ilgili. Işık açsa ne yapsın ya da şu an ne görmek istiyorsunuz, nasıl bir görüntü görmek istiyorsunuz onunla ilgili. Bu gördüğümüz çerçeveyi tam ekran yapabiliriz şu şekilde. Bu gördüğünüz ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Belki kediniz, belki köpeğiniz çok sevimli bir hareket yapıyordur siz evde yokken. Belki bebeğiniz çok tatlıdır, onun fotoğrafını çekmek istersiniz. Bunları kaydedebiliyorsunuz. Dediğim gibi telefonun üstüne gönderdiğiniz bir sesle bunun üstünden ses alabiliyorsunuz, kameranın üstünden. Deneyelim. Merhaba. Yaklaşık olarak yarım saniyelik bir gecikmeyle gidiyor ama gidiyor ve gayet güzel bir ses kaydı yapıyor. Daha doğrusu hem ses kaydı yapıyor hem de sesinizi iletebiliyorsunuz. Burada da şu an gördüğünüz görüntüyü kayıt yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ayarlara gelelim. Ayarlara bir şifre ile birlikte giriyorsunuz. Evet, bahsettiğim ultra düşük güç tüketimi sekmesi burada. İsterseniz bunu kapatabiliyorsunuz ama her zaman daha az pil tüketmesinin faydası var. Cihazın üstünde bir gösterge ışığı var. Burada yanıp sönüyor. Mavi renkte. Bu mavi rengi şöyle yakından göstereyim. Bu mavi rengi isterseniz kapatabiliyorsunuz. Gece görüşü gerçekten güzel. Işık, yani ortamdaki ışık çekildiğinde, gece olduğunda
kendisi kızılötesi sensörlerle birlikte müthiş bir görüntü veriyor bize. Bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz. Görüntüyü çevirebiliyorsunuz. Video süresi ne kadar uzun olmalı? Yani bir insan hareketi algıladığında bu süre ne kadar uzun olmalı? Ne kadarlık bir görüntü görmek istiyorsunuz? Onu buradan seçebiliyorsunuz ama ne kadar, diyelim ki eve hırsız girdi. Siz bunu güvenlik amacıyla kullanıyorsunuz. Ne kadar uzun olursa bu size gelen bildirimde o kadar geç gelecektir. Çünkü örnek veriyorum 45 saniye çektiyseniz 45 saniyelik görüntüyü aldıktan sonra size bu görüntüyü ileteceği için bunu kısa tutmakta fayda var. Bir hareketi algılaması ne kadar hassas olmalı bunu seçebiliyorsunuz. Düşük ya da yüksek yapabiliyorsunuz. Burada az önce yaptığımız konuşmanın ses ayarını yapabilirsiniz. İsterseniz açıp isterseniz kısabilirsiniz. Titreşim önleyici ayar, ışıklar açıkken titreme olur ya, video çekerken bir titreme olur. Bu titremeyi engelleme sekmesi 50 Hz ve 60 Hz var. 60 Hz Avrupa'daki elektrik şebekesinin frekansı, 50 Hz de Türkiye'deki ve dünyanın geri kalan kısmındaki elektrik şebekesinin frekansı. Bir SD kart takılı üstünde, küçük bir SD kart. Bunun ne kadarı kullanılabilir, ne kadarı kullanılamaz, ne kadar dolu, bununla ilgili bilgiler görüyorsunuz. Cihaz üstüne kaydediyor. En eski görüntünün, örnek veriyorum 1 GB'lık bir SD kart var. 6 ay öncesinin görüntüsünün üstüne yazmaya başlıyor. Yani sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor bu sayede. Oldukça kullanışlı bir ürün. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer dediğim gibi evde bebeğiniz varsa, evde evcil hayvanlarınız varsa, kedi ya da köpek ya da kuş fark etmez, onları takip etmek istiyorsanız ya da sadece güvenlik anlamıyla bir iş yapmak istiyorsanız, evinizin güvenliğini sağlamak istiyorsanız, herhangi bir sıkıntıda doğrudan haberinizin olmasını istiyorsanız, güvenlik firmalarının aylık 200 lira yaptığı işi bu cihaz zaten kendi parasıyla o kadar yapıyor. Bu cihazı şiddetle tavsiye ederim. Biz şimdi bundan memnun kaldık. Yanına da 3 tane daha yeni kamera aldık. Evin çeşitli noktalarına bunları yerleştireceğiz ve kullanmaya başlayacağız. Evet, Çin'den aldığımız IP kamera uzun kullanım raporu böylece sona ermiş oldu. Bir sonraki raporumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.